Herkese merhaba. Bundan önce bazı videolarda sözünü ettiğim gibi yemek kültürel bir olgu ve kültür de coğrafyayla bağıntılı. Her coğrafya kendi içerisinde barındırdığı özelliklerle bir kültür oluşturuyor ve yemek de kaçınılmaz olarak bunun bir uzantısı. Şimdi yine imza bir yemek olan, genelde Kafkas mutfağında fakat özelde Çerkezlere özgü bir yemek yapacağız. Hele hele söz konusu tavuk olunca mutlaka say deseler ilk onda mutlaka sayacağımız bir yemek yapacağız. Çerkez tavuğu yapacağız. Ben elimden geldiği kadar özüne sadık kalarak kendimce küçük dokunuşlar yapmakla birlikte özüne sadık kalarak bir Çerkez tavuğu yapmaya çalışacağım. İsterseniz bu imza yemeği yapmak üzere mutfağa geçelim ve hadi başlayalım. Malzemelerle başlayalım. Malzemelerimiz basit fakat yemeğimizin pişmesi çok katmanlı. Ayrı ayrı şekilde pişirilip ve hazırlanıp sonra birleştirilmesi gereken bir yemek. Neyimiz var? Burada 2 tane tavuk budum var. Ben kemikli ve derili olarak istedim çünkü bunları haşlayacağım. Hem o kemiğin ve derisinin de suyunun lezzetini almak istiyorum. Burada 1,5 bardak mısır unu var. 1 bardak ceviz var. 1 çorba kaşığı tereyağı. 1 çorba kaşığı biber salçası. Acı veya tatlı sizin isteğinize göre değişir. Burada 1 çay kaşığı tepeleme karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz ve şöyle kuru yaprak şeklinde nane 1 tutam ve yine kuru yaprak şeklinde reyhan otum var, baharat karışımım var. Burada sarımsaklarınızın büyüklüklerine göre değiştirebilirsiniz. Benimkiler orta boy olduğu için 5-6 diş sarımsak var. Malzemelerimiz bu kadar. Önce tavuğumuzu haşlayarak başlayacağız. Sonra diğer malzemelerin hazırlanmasına geçeceğiz. Şöyle bir tenceremi ocağa alıyorum. Altını yüksek ateşte açıyorum. Tavuk butlarının içine yerleştiriyorum. Ve üzerlerini geçecek kadar su ilave ediyorum. Tavuklarımı bu şekilde haşlayacağım burada. Tavuklar haşlanırken ocağın küçük gözünde böyle bir tencereyi alıyorum. İçerisine 2,5 su bardağı su ilave ediyorum. Bu ilave ettiğim 2,5 bardak suyun birazcık ılımasını bekleyeceğim. Sonra üzerine mısır unlarını ilave edeceğiz. Su ılıklaştıktan sonra ocağı en kısık haline alıyorum. Ve mısır unlarını ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Burada önemli olan nokta karıştırmak, dibini tutturmadan kıvam alana kadar mısır ununu karıştıracağım. Çok çabuk kıvam alacak zaten. O yüzden hiç başından ayrılmayın, karıştırmaya devam edin. Şöyle gördüğünüz gibi hemen kıvam alacak. Bu haldeyken benim için yeterli. Ocağımın altını kapatıyorum. Bunu soğuması için kenara alıyorum. Burada tarifin en uğraşılı kısmına geliyoruz. 1 bardak cevizi bir doğrama matının tahtasının üstüne alıyorum. Siz burada isterseniz bir öğütücü de kullanabilirsiniz ama ben en klasik haliyle yapmak istediğim için böyle bir yöntem izleyeceğim. Burası birazcık uğraştırıcı fakat lezzeti etkisinin daha iyi olduğunu deneyerek gördüm. Cevizlerimi alıyorum. Onları
bıçağım yardımıyla çok küçük bir hale gelene kadar bu şekilde kıyacağım. Elimden gelen en küçük hale gelene kadar. Cevizleri aşağı yukarı 5 dakikamı aldı. Şu şekilde bıçağımla olabildiği kadar küçülttüm. İyice kıydım. Bu daha devam edecek. Bu kıyım işleri. Onları kenara topluyorum. Sonra sarımsakları alıyorum. Ve yine sarımsakları da bıçağım yardımıyla iyice kıyıyorum. Çok küçük olacak şekilde. Biraz uğraştırıcı fakat lezzete katkısı çok büyük. Benim önerim bu şekilde yapmanız. Sarımsakları da şu şekilde kıydıktan sonra başta gösterdiğim bir tutam nane yaprağını kuru ve reyhan yapraklarını ekliyorum üzerine. Ve sarımsakları reyhan ve nane yapraklarıyla kıymaya devam ediyorum. Nane ve reyhan yapraklarını şu şekilde kıydıktan sonra bu sefer yine kıymış olduğum cevizleri alıyorum onların üzerine ve hep birlikte kıymaya devam ediyorum. 1-2-3 dakika kadar daha. Kuru nanenin, reyhanın, cevizin, sarımsağın hepsi birbirinin içine girince, lezzetleri karışınca bunları kenara alıyorum. Tavuklar çok güzel bir şekilde haşlandı. Şimdi ocağın altını kapatacağım. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Tavuk etlerini derilerinden ve kemiklerinden ayırıp lif lif ayıracağım. Suyunu da ayrıca kullanacağım. Tavuk etlerini de şu şekilde bir çatal yardımıyla derilerinden ve kemiklerinden ayırdım. Şimdi diğer aşamaya geçeceğiz. Size en başta gösterdiğim mısır ununu şöyle bir karıştırma kabına alıyorum. Onun üzerine başta gösterdiğim karabiber, kimyon ve tuz içeren baharat karışımımı ekliyorum. Ve yine başta gösterdiğim salçayı ekliyorum. Ardından reyhan, kuru nane ve sarımsakla birlikte ezdiğim cevizleri ekliyorum. Sonrasında bunları güzelce karıştırıyorum. Onları güzelce karıştırdıktan sonra azar azar haşlamış olduğum tavukların suyunu eklemeye başlıyorum. Ve bu şekilde onları karıştırmaya ve açmaya başlıyorum. Karıştırıp açıldıkça azar azar yine tavuk suyu ilave etmeye devam ediyorum. Ve yine karıştırıyorum. Böylece tavuk suyunu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. Ta ki şöyle yarı yoğun bir kıvam alana kadar ve homojen bir hale gelene kadar. Bu noktada üzerine haşlamış derilerinden ve kemiklerinden ayırıp didiklemiş olduğum tavuk etlerini ekliyorum.
ve karıştırıyorum. Bu şekilde üzerine bir kapak kapatarak veya şu anda benim yaptığım gibi bir streç örterek buzdolabına alacağım ve en az 2 saat bekleteceğim. Hazırladığım çerkez tavuğunu servis etmek için soğuduktan sonra şöyle bir sos tavasını ocağa alıyorum, altını yakıyorum. Başta gösterdiğim tereyağını içine ekliyorum. Ya şöyle erildikten sonra içine bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber, bir çay kaşığı kırmızı acı pul biber ekliyorum ve onları karıştırıyorum. Onları yakmayacağım. Şöyle bir kıvam benim için yeterlidir. Bunları üzerinde sos olarak kullanacağım. Buzdolabında 2 saattir bekleyen çerkez tavuğum da şu şekilde kıvam aldı. Görebilirsiniz. Yoğunlaştı. Kendini topladı iyice. Onun üzerine hazırlamış olduğum tereyağlı, biberli sosu ilave ediyorum. Maydanoz yaprakları ilave ediyorum ve tarifimi bitiriyorum. Umarım beğenerek pişirir, sevgiyle paylaşırsınız. Yedikleriniz şifanız, şifanız yedikleriniz olsun. Afiyet olsun. Hoşça kalın.